Şok edici haber ortaya çıktı. Tüm ayrıntılar bu videomuzda. Işık hızında en özel airdrop haberlerini, tanıtımlarını ve kripto haberleri yapan kanaldan merhabalar efendim. Bu videomuzda da aslında önemli bir haberimiz var. Video sonumuzda sakladım ve video başında da aslında birkaç önemli husustan bahsedip asıl habere geçeceğiz. Şimdi ilk kısma gelecek olursak Zoo'dan başlamak istiyorum. Son zamanlarda çok soruluyor. Yaklaşık 2 gün sonra madencilik bitecek ama madenciliğin bitmesi yine hatırlatmamız gerekir ki direkt listelenecek, direkt airdrop yapacak, direkt bize dağıtımı kesin bir şekilde gerçekleşecek demeyelim. Zaten dağıtım gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Zoo ne dedi? Şu ana kadar ne topladıysanız onu vereceğiz dedi. Onunla alakalı hani aklımızda bir soru işareti yok ama listelenme kısmı nasıl olur? Aslında Şubat'ta bunu görüyor olacağız. Anında bir listelenme beklemeyelim lütfen. Sizin aslında burada bir check yapmak istedim. Yani kimin ne durumda öğrenmek lazım. Yani şu an kimler kaç milyon Zoo'da birikim yaptı? Bir yorumlara alalım, durumumuzu öğrenelim. Diyorsanız ki abi durum nasıl aslında biraz iyi check yapılır? 100 milyon üstündeysek normal bir sınıftayız diyebiliriz. 10 milyon altındaysak düşük kısımdayız. 10 milyonla 100 milyon arası bana göre artık yine düşük bir kısım. Yani çok yüksek seviyelerde olanları bildiğim için, gördüğüm için 100 milyonun üstü en azından olmamız gereken bir kısım diyelim. Ben de mesela çok yüksekte değilim. 200-300 milyon civarı. Ama şöyle Rus kaynaklarını bu sıra çok fazla takip etmeye başladım. Şöyle bir şey gördüm. Ne yazık ki Zoo'da yatırım yapanlarla yapmayanlar eşit kıvama gelecek yeni güncellemeler gelmiş. Adamlar mesela şundan çok fazla şikayetçi bulmuş. Ya ben 30 ton hesaba harcadım. Şu an 170-200 milyon safhalarındayım demiş biri mesela. Bir tanesi de demiş ki ben hiç yatırım yapmadım. Ben de aynı safhadayım. Hani böyle bir adaletsizlik, eşitsizlik olduğunu gördük. Yani yatırımcıları maalesef üzen bir kısım, yatırım yapmayanları sevindiren bir kısım diyebilirim. Ve yine zaten hatırlatmak gerekir ki Zoo ile alakalı biraz daha kazancımızı arttırmak istiyorsak da aşağı yorumlara sabitledim. Telegram kanalımıza gelirsek hiçbir kutuyu da kaçırmamış oluruz. Zoo'ya en azından son 2 gün kala da biraz daha birikim yapmış oluruz. Ne yaparsak kârdır diye söyleyelim. Boinkers'la alakalı bana çok soru soruluyor. En çok sorulan soruları ilk önce cevap vereyim, sonra asıl haberimize video sonu geçelim istiyorum. Boinkers çok fazla yatırım alan, çok fazla da yatırım veren, ortaklık yapan bir oyun ama uzun zamandır aslında uzatılmış bir oyun. Biraz da yatırıma dayalı da bir oyun. O yüzden baştan beri işte Boinkers'ı anlatalım, şöyle olsun böyle olsun diye bir video çekmek açıkçası istemedim. Aklımda da yok ama bir airdrop kriterleri açıklanır. Airdrop'la alakalı bir gelişmeler olur. Tabii ki videosunu çekebiliriz ama tutup da şimdi bir oynanışını, bir gösterimini Boinkers'ın yapmaya gerek yok. Uzun aylar olmuş. Yeni başlayanlara tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye etmem diyebileceğim bir oyun olarak söyleyeyim. Goblin kanadına gelecek olursak yine çok soru soruyor. Başta mesela Goblin'e çok ağırlık vermiştik ama biliyorsunuz ki son zamanlarda hani biraz üzücü haberler olmuştu. Evet, yatırım yapanlar şu an çok karlı gidiyor. Gayet de güzel haberleri duyuyorum. Çoktan yatırım yapanların fazlasıyla kâra geçtiklerini biliyorum. Ama yeni yatırım yapacaklara tavsiye eder miyim? Bu muallak. Bu senin kesinlikle bileceğin bir konu. Evet, başta yatırım yapanlar çok karlı çıkmış olsa dahi şu an yatırım yapmak ne kadar mantıklı bilemiyoruz. Net bir şekilde şu tarih bitecek demiyoruz. Şu an evet güzel gidiyor. Şu an evet çok karlı gidiyor ama yarın bir gün, 2 gün sonra, 3 gün sonra kepenk kapatılır, bir şey olur. %100 emin olamıyoruz. Goblin'in biliyorsunuz ki yepyeni bir ticaret kısmı, hash kısmı geçti. Yani ne demek bu? İnsanlar içeriye bir yatırım yapıyor ve orada bir madencilik yapıyor. Şey gibi düşünün, bir bitcoin kazımı yapıyorlar ya hani. Bitcoin sistemleri topluyor adamlar. Sisteme para harcıyorlar ve sonra o bitcoin kazıyor sistem. Büyük bir sistem gibi düşünün. Şimdi artık bu online'a geçti. Telefonu yormadan, offline bir şekilde yaparak bir kazım gerçekleştirilebiliyor Goblin ama yatırıma dayalı bir sistem olduğu için ayrıntısı net bir şekilde girmiyorum. Çok büyük talep gelirse ileride belki videosunu çekeriz ama girmeyeceğim. Onu da şimdi söylemiş olayım. Zaten en özel haberleri benimle birlikte kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olmayı unutmuyorsun. Ve son olarak hatırlatmam gerekirse asıl haberimize geçmeden önce biliyorsunuz ki haftanın bir günü, bazen 2 günü, bazen de hatta 3 günü piyasadaki en önemli kripto haberlerini, en kritik kripto haberlerini yayınladığımız bir kısma geçtik. Dün itibariyle bismillah dedik, başladık. Dünkü videoyu izlemediysen kartlara koyuyorum. Muhakkak izle, görüşlerini merak ediyorum ve bu konseptin devamı gelsin istiyor musun? Hem Telegram haberleri hem kripto haberlerini derlediğimiz günler olacak. Şuna öncelik vermeyi düşündüm. Başta dedim ki kripto haberlerini bir gün yapsak ama şöyle düşündüm. Telegram haberleri diyelim ki ben bugün video yayınlayacağım. Çok önemli bir haber yok.
boş bir video yapacağıma kripto haberlerini yer vermek daha mantıklı hale geldi. Çünkü 6 gün şu an konseptimiz var ve bu konsepte hani çok azaltmak istemediğim için gün sayısını, kripto haberleri çok daha mantıklı olacak, şekillendirecek, daha fazla topluma da hitap etmek için, kanalımızı geliştirmek için böyle bir yol mantıklı olacağını düşündüm. Çünkü arada yaşıyoruz bunu. Her gün önemli haber Telegram'da olmuyor. Her gün airdroplarla alakalı önemli şeyler yaşamadığımız için kripto haberlerinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Yeni kanal konsepti hakkındaki fikirlerini yorumlara merak ediyorum. Ve asıl haberimize gelecek olursak. 2-3 gün önce özellikle yine takip ettiğim Rus kaynaklarında bu aslında çok fazla tüketilen bir haberdi ama net bir şekilde doğrulanmadığı için açıkçası haberini yapmak istemedim. Biliyorsunuz ki Twitter'da bir yetkili var ve Pulse'ın yetkilisi olduğu söyleniyor. Hatta birçok tarafından da doğrulanmış. Rus kaynakları çok fazla bunu paylaştı. Baya tükettiler ama ben %100 güvenemediğim için paylaşmamıştım. Ama resmi bir açıklama geldiği için artık bu duyuruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne demiş Pulse Community'de? Ekibimiz Telegram'ın yakın zamanda yayınladığı yeni yönergeler diyor. Bu yönergelerden size hemen bahsetmiştim birkaç gün önce. Biliyorsunuz ki artık yeni bir proje çıkıyorsa veya halihazırda projeler Ton blockchain'e bağlı değilse, Solana veya diğer ağlara bağlıysa Ton blockchain üzerine çıkmak zorundalardı ve detaylı bir şekilde biz bunu inceledik diyor. Şimdi Pulse'da Solana üzerinden çıkmayı düşünen bir airdrop'tu, birçok kez de söylemiştik zaten yaklaşık birkaç aydır. Gerekliliklerine uyuşmadığına karar verdik. Çünkü diyor biz Solana'yız diyor. Şimdi bu adamlar Ton blockchain'e geçmek istiyorsa Pulse yepyeni bir token çıkartmak, yepyeni bir arz yapmak, yepyeni bir dağıtım şeklinde uymak zorunda. Evet, Goblin mesela bunu anında ayak uydurdu ama her proje ayak uydurmak zorunda değil. Biz diyor sonuç olarak mini uygulamamızın daha fazla geliştirilmesine son vereceğiz diyor. Ve biz diyor hani önceden bir web sitesi kurmuştuk ya, web sitesine bağlamıştık, verifi yapmıştık, hepsini ben sizlere göstermiştim. Artık diyor olaylara biz oradan devam edeceğiz diyor. Web sitemizde zaten her şey mevcut diyor. Oraya geliştireceğiz diyor ve hiç kimseye bağlı olmadan oradan devam edeceğiz diyor. İhtiyacınız olan şey zaten web sitemizde mevcut diyor. O yüzden ağırlık olarak artık web sitesinden devam edeceğiz diyor. Oraya zaten entegre ettik diyor. Ton blockchain ile uğraşmayacağız diyor. Biz diyor kaliteli bir şekilde diyor airdrop'umuzu yapmak istiyoruz diyor. İnsanlara diyor hayal kırıklığı yapabilir ama airdrop'umuzu diyor size mümkün olan en iyi şekilde yapmak istiyoruz diyor. NFT öncesi güncellememiz diyor. Çünkü Pulse'ın bir NFT ön satışı var. Yani adamlar tam bir ön satıştayken bu yeni güncelleme çıktığı için diyorlar ki bizim zaten bir kurulu düzenimiz vardı. Biz bunu niye bozalım? Halihazırda zaten hasbelkader bir site kurmuştuk. Sağlam almıştık. Bence Pulse işini önceden biraz sağlam aldığı için şanslı. Örnek veriyorum, Goblin böyle bir şey yapmadı veya diğer oyunlar böyle bir şey yapmadığı için bunu yapma olayı biraz zor. Ama Pulse önceden önlem alıp işte web sitesi kurup buna vize verip yaptırıp bizi oraya bağladığı için Pulse bu özgürlüğe sahip olabiliyor. Telegram kanalında tabii şok edici bir etki yaratabilir ve Telegram'la aralarındaki münasebette ne olacak merak ediyorum. Umarım bizi etkileyecek kötü olaylar yaşamayız. İnşallah bir sıkıntıya yol açmaz. İnşallah dedikleri gibi sağlıklı bir şekilde bu sistemi yürütebilirler. Çünkü tabanda kurduğunuz bir Telegram sisteminden bambaşka bir sisteme, başka bir yere aktarmak istiyorsun ve yani kurulu olduğun, ünlü olduğun Telegram sana bunu fark ettiğinde veya bununla alakalı bir araştırma yaptığında ağır bir yaptırım Pulse karşılaşabilir. O yüzden ne olacağını ben de merak ediyorum. Umarım sıkıntılı bir hale gelmeden tertemiz şu airdrop'umuzu alırız. Pulse da aradan çıkar gider. Daha kaliteli oyunlarda devam ederiz diye düşünüyorum. Önceden söylemiştim sezinlerimi aslında bu güncelleme çıkmadan önce ne demiştim size? 1000 tane oyun varsa piyasada, afaki konuşuyorum, bu 100'e inecek ve mecburen daha kaliteli, daha denetimli, en azından biraz daha nispeten dolandırıcılığın daha çok azaldığı bir döneme inşallah geleceğimizi düşünüyorum. Şubat'ta da zaten güzel haberlerimiz olacağını biliyoruz. Sizlere birkaç aslında şeyini de söylemiştim. Spoiler vermiştim. Tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim. Yepyeni çok özel haberlerde tekrardan görüşmek üzere efendim. Hem kripto haberleri hem Telegram airdrop haberleriyle özel tanıtımlarla kaldığımız yerden 3'te yine devam edeceğiz. Hoşça ve sağlıcakla kal.